Selamlar. Bu videoda yeni doğan fotoğrafçılığında kullanılan kıvırcık yün battaniye yapacağım. Parke izolasyon malzemesi üzerine 51 cm çapında bir daire çizdim. Yarı çapı 25,5 cm. Kıvırcık yünün yapışmaması için ara bariyerler kullanacağım. 3 tane olacak. Bunlardan birincisinin eni 8 cm, ikincisi 13 cm, üçüncüsü de 20 cm eninde. Ara bariyer kullanmak istemiyorsanız bunun da çözümü videonun içerisinde mevcut. Kıvırcık yün battaniyenin zemininde 25 mikron kalınlığında Yeni Zelanda merinos yünü kullanacağım. Yüzeyde ise doğal kıvırcık yünlerim olacak. Kaç gram yün kullandığımı videonun ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz. Yün şeridi oldukça enli olduğu için onu 3 parçaya böldüm. Şimdi birinci kat yünü sereceğim. Dairesel yönde kenardan başlayarak içe doğru yünleri ucuca ekleyerek yerleştiriyorum. Şimdi ikinci sırayı da aynı birinci sıra gibi bu yönde ilerleyerek yerleştiriyorum. İkinci kat yünü merkezden dışarıya doğru seriyorum. Merkezi kendime başlangıç noktası alıp dışarıya doğru yün tutamlarımı birbirinin ucuna ekleyerek yerleştiriyorum. Islak geçe yöntemi uygulayacağım. O yüzden sabunlu suya ihtiyacım var. Bir miktar oda sıcaklığındaki çeşme suyuna sıvı el sabunu damlattım ve yünü ıslatırken bu suyu kullandım. Bir tül kumaş üzerinden yüne basınç uyguluyorum. Aradaki hava kabarcıklarını çıkarıyorum. Asla ovma yapmıyorum bu aşamada. Islak yün yüzeyine kıvırcık yünleri yerleştireceğim. Kalın tarafından biraz tiftikledim. Yüzeye öyle koydum. Aralarında yaklaşık 2-3 parmak kadar boşluk bıraktım. Kenar boyunca bunu tekrarladım ve yünün yapışması için tekrardan sabunlu su püskürttüm. Birinci bariyeri yerleştirdikten sonra bariyerin altında kalan bölgeyi ovmak gerekiyor. Bu amaçla tül üzerinden elle ovma yapabileceğimiz gibi bir zımpara makinesinden de yardım alabiliriz. Sadece birinci bariyerin altındaki bölgeyi keçeleştiriyorum. Diğer yerlere şimdilik dokunmuyorum. İkinci sıra kıvırcık yünleri birinci bariyerin 2 parmak üzerinden yerleştiriyorum. Böylece daha kabarık, pofuduk bir görüntü olacağını düşünüyorum. Bariyer ikinci sıra yünün alta yapışmasını engelliyor. Çünkü zeminde yün var. Oraya keçeleşmesini, yapışmasını engelliyor. O nedenle bariyer kullanıyorum bu çalışmada. Evet, kenardan taşan yünleri de bariyerin altına iterek ikinci sıra kıvırcık yünün zemine yapışmasını engellemiş oluyorum. İkinci sıra kıvırcık yünleri yerleştirdim. Elimi kalıp sabunla sabunladım ve sadece ikinci sıra kıvırcık yünün değdiği yer kadar olan o bölgeyi çepeçevre ovuyorum ve daha sonra ikinci bariyeri bu yünlerin üzerine seriyorum. Sadece ikinci bariyerin kapladığı alan üzerinden bir titreşim uygulayarak keçeleştirme sağlıyorum. Şimdi gelelim üçüncü sıra kıvırcık yünü yerleştirmeye. Aynı şekilde kıvırcık yünü biraz tiftikleyerek ıslak yün yüzeyine yerleştiriyorum. Ucundan yerleştiriyorum ve o bölgeyi elimle bastırarak sabunluyorum. Birazcık ovuyorum. Yine orta bölgeye çok dokunmuyorum.
Aynı işlemi 3 numaralı bariyer içinde tekrarlıyorum ve daha sonra keçeleştirmeye geçiyorum. Bariyer kullanmak istemiyorum, hiç uğraşmak istemiyorum diyorsanız bunun da çözümü var. Videonun zaman bölümünden o dakikaya geçebilirsiniz. Yünü alttan ve üstten tekrardan ovmak gerekiyor. Ben elle ovmak yerine bir zımpara makinesinden destek aldım. Burada tül üzerinden elle de ovulabilir. Bir havuz makarnası üzerinde yünü yuvarlayarak keçeleştiriyorum. Burada her yönde alt ve üst yüzey olmak üzere 70-80 kere yuvarlamak yeterli. Test zamanı. Yüzeyden bir tutam yün çekiyorum. Yünler birbirine iyice tutunmuş. Keçeleşme başarılı. O yüzden bariyerleri çıkarabilirim. Üst üste yerleştirilen kıvırcık yünlerin birbirine yapışmadan ama zeminle kenetlenerek keçeleşmesini istiyorsak bu tarz bariyerleri kullanmamız gerekiyor. Birazdan sonucu göstereceğim ve yaşadığım hayal kırıklığını da sizlerle paylaşacağım. Ardından çözüm yolunu da önereceğim. Zeytinyağlı kalıp sabunla keçeyi iyice sabunladım ve basıncı artırarak ve biraz da yüzeye sürterek iyice keçeleşmesini istiyorum. Şunu da söylemem gerekiyor. Fazla sabun keçeleşmeyi engeller. Bu köpük yün lifleri arasına girerek yünlerin birbiriyle kenetlenmesini engeller. O yüzden fazla sabunu ara ara temizlemek gerekiyor. Ilık suya daldırdım. Bu ılık suda biraz ısıttım keçeyi ve yine sabun sürerek köpürttüm ve daha yoğun basınç uygulayarak keçenin sıkılaşmasını ve küçülmesini sağladım. Gelelim yaşadığım hayal kırıklığına. Yüzeydeki kıvırcık yün yoğunluğu istediğim kadar fazla olmadı. Ben daha fazla, daha pofuduk pofuduk böyle kabarık, yoğun bir kıvırcık yün yüzeyi istiyordum. Ama öyle olmadı. Peki ne yapacağız şimdi? Önce keçeyi duruladım. Fazla sabunundan arındırdım. Sonra bir havlu arasında sararak fazla suyunu aldım. Tamamen kurutmadım. Nemliydi hala. Sonra çıkardım keçe iğnelerimi ve süngerimi. Nerede yün eksikliği varsa, kıvırcık yün nerede eksikse oraya kıvırcık yün ekledim. Saç ektirdim gibi bir şey. Evet, eksik yerlere kıvırcık yün takviyesi yaptım. Burada tekli keçe iğnesi kullanılabildiği gibi çoklu keçe iğnesi aparatıyla da daha kolay yün ekleyebiliyoruz. Sünger üzerinde çalışmak biraz zor olduğu için ben burada fırçadan yararlandım. Altta fırça varken yün eklemek çok daha kolay oluyor. Çoklu keçe iğne aparatıyla çok daha kolay bir şekilde yünü yüzeye sabitledim. Ve yünün arkaya geçtiğini de parçayı ters çevirdiğimde evet gördüm, çekiyorum, sağlam. Demek ki bu yöntem çalışacak. Minik bir öneri. Eğer diyorsanız ki Mehtap ben hiç uğraşamam, bariyerdir, şudur budur, o zaman şunu yapın. Yuvarlak bir keçe yapın, düz bir keçe. Ondan sonra üzerine bu kıvırcık yünlerinizi bir keçe iğnesi yardımıyla iğneleyin. İstediğiniz sıklıkta ve istediğiniz yoğunlukta. Belki önerdiğim bu yol daha fazla işinize yarayabilir, daha kolay gelebilir. Ben kaldığım yerden devam ettim
boşlukları kıvırcık yünlerle doldurdum. Ve bu şekli aldı. İstediğim yoğunluk buydu. Bakın arka tarafa geçen yünleri de görüyorsunuz. Eğer bu pofuduk doku hoşunuza gitmiyorsa şunu yapabilirsiniz. Yüzeyi tekrardan ıslatın sabunlu suyla ve ıslak keçe yöntemini uygulayın. Parçayı biraz daha yoğurursanız o zaman arka tarafa geçen yünler de arka yüzeye tutunur, keçeleşir ve kıvırcık yün battaniyeniz çok daha sağlam olur. Arka tarafa geçen o pofuduk yapı da kaybolur, görünmez. Aklınıza şu soru geldi değil mi? Niye bu kadar kendine iş çıkardın? Başlangıçta bol bol kullansaydın ya kıvırcık yünleri. Niye kendine bir de keçe iğneleme iş çıkardın diye düşünebilirsiniz. Aslında doğru. Ama ben bunu hiçbir ön deneme yapmadan başladım. 2-3 parmak boşluk bıraktım gördünüz videonun başında. Dedim ki keçe küçülecek, bu kıvırcıklar da birbirine yaklaşacak. Ama o kadar küçülme olmadı tabii. O yüzden arada boşluklar kaldı. Ben de o sonradan o boşlukları keçe iğneleme yöntemiyle doldurdum. Yani sebep bu aslında. Ama bu aynı zamanda bana ikinci bir yolu da hatırlattı. Yani düz bir keçe yapıp üzerine keçe iğnesiyle kıvırcıkları yerleştirip ondan sonra ıslak keçe uygulamak. Yani hepsi bir tecrübe, hepsi bir deneyim aslında. Keçe battaniye istediğim boyuta ve sıkılığa geldikten sonra çeşme suyunda duruladım. Bir havlunun arasında kurumaya bırakacağım. Ama ondan önce kıvırcık yünleri bir kontrol etmek istiyorum. Yapışan bir yer varsa onları ayırarak o şekilde kurumaya bırakmak istiyorum. Evet, battaniyenin son hali bu şekildeydi arkadaşlar. İlk baştaki o zayıf doku yok. Çok pofuduk. Her yerinde eşit miktarda ve kabarık kabarık kıvırcık yünler var. İstediğim doku buydu. Dediğim gibi ıslak keçe yöntemiyle ya da keçe iğneleme artı ıslak keçe yöntemiyle siz de bu görüntüye ulaşabilirsiniz. Arka tarafa bakalım. Evet, arka tarafta güzelce keçeleşmiş. O pofuduk yün görüntüsü yok. Arka tarafta gayet düz. Arka tarafı ütülemedim olduğu gibi. Çekiştirdiğimde yünlerin sağlam olduğunu görüyorum. Gayet dayanıklı. Çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor bunlar. Sadece ortası boş olup kenarları çok yoğun şekilde yapılanları da var. Ben her tarafında olsun istedim. O yüzden kıvırcık yünleri battaniyenin tamamında kullandım. Peki ne kadar küçüldü? Bunu bilmek istiyorsak eğer şunu yapabiliriz. Son ölçüsü 34-35 santimetre çapında. Bunun başlangıç ölçüsü 51 santimetreydi. Aradaki fark 16 santimetre ve bunu yüzde hesabına vurduğumda %31 oranında küçüldüğünü görüyorum. Bir dahaki sefere daha büyük bir battaniye yapmak istediğimde ben o zaman daha büyük bir başlangıç şablonuyla işe koyulup ona göre bir hesaplama yapabilirim. Kıvırcık yünler sadece bu amaçla değil, aynı zamanda yüzeye bir doku vermek amacıyla da kullanılıyor. Umarım bunu başka çalışmalarda tekrar gösterebilirim. Ne kadar yün kullandım? Yeni Zelanda yününden 20 gram gitti. Kıvırcık yünden de toplamda 50 gram kullanmış oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.